Normal olmanın, sıradan olmanın hiç bu kadar aşağılandığı bir dönem yaşadınız. Hepimiz mükemmel olmak zorunda mıyız ayrıca? Yani potansiyelinin en üstüne çık, yapabildiğinin en fazlasını yap. Acaba gerçeklikler böyle mi? Yoksa bunlar birer hikayeden mi ibaret? Merhaba değerli dostlar, ben Hakan Göksel. Bugün konumuz normal olmak. Daha doğrusu normal olmaya övgü olacak. Normal olmanın aslında o mükemmel ol, potansiyelini aş, süper ol, süper kahraman ol, hayatın en iyisi sensin, etrafındaki en iyi sensin gibi pohpohlamaların aslına birlikte bakacağız ve normal olmanın, sıradan olmanın ne kadar mükemmel olduğuna bir göz atacağız hep birlikte. Ben Hakan Göksel, yeniden bul kendini sayfamda normale övgüye başlıyorum. Günümüzde normal olmak niye bu kadar zorlaştı? Niye sürekli aşağılıyorlar? Normal sen, sıradansan yok sayıyorlar ya da sanki daha düşük bir seviyeymişsin gibi muamelede bulunuyorlar. Peki neyin normal, neyin anormal olduğuna, neyin süper ya da neyin normal olduğuna kim karar veriyor? Neye göre karar veriyor? Bunu karar verirken ne kadar adil davranıyor? Onlara kısaca bir göz atalım. Ayrıca herkes mükemmel olmalı mı? Normal olmaya hakkımız yok mu? Normal olmak neden bu kadar korkutuyor ve incitiyor? Gerçekten de durum böyle mi? Yani normal olanlar kötü, işte mükemmel olanlar ya da mükemmelleşmeye çalışanlar daha mı iyiye gidiyor? Bu konularda birazcık kafa karışıklığı var değerli dostlar. Hatta yoğun bir motivasyon bombardımanı var. Ne diyorlar? Mükemmel ol, potansiyelinin en iyisi ol, yapabildiğinin en iyisini yap, sen böyle değilsin, sen bu değilsin, sen şu değilsin. Sürekli böyle bir gaz ver, kaba tabirle devam ediyor. Sürekli bir gaz veriyoruz, sürekli bir gaz alıyoruz. Bir taraftan da ne yapıyoruz değerli dostlar? Normalliği aşağılamaya çalışıyoruz. Yani olanı olduğu gibi kabul etmek, olana rıza göstermekten uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü diyoruz ki ben böyle değilim. Peki nasılsın? Nasılsın? Yani böyle değilsen niye bu haldesin diye sormak aklımıza geliyordur elbette. Gelsin de çünkü normal olmak aşağılanacak, küçük görülecek ya da hor görülecek bir hal değil. Tam tersine normal olmak aslında tam da özenilecek, kabul edilecek, rıza gösterilecek bir hal olarak hayatımızın merkezinde var. Turgut Uyar şiirinde diyor ki, göğe bakalım diyorlar ama gök hiç bu kadar yalnız olmamıştı. Evet, normaller de hiç bu kadar yalnız olmamıştı. Peki buna kim karar veriyor? Neden mükemmel olmalıyız? Neden potansiyelimizin de üstüne çıkmalıyız? Olmamız gereken hal niye olduğumuz halden daha üstün olarak bize pazarlanmaya çalışıyor? Bunu anlamakta zorlanıyorum değerli dostlar. Bununla ne yapmaya çalışıyorlar? Neye göre mükemmellik ölçüsü belirliyorlar? Mesela gerçekten mükemmellik dediğimiz kavram ya da mükemmel olma arayışı insanı mutlu eden, huzurlu eden, sağlıklı bir ruh haline sokan bir durum mu? Sizce de öyle mi? Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum değerli dostlar. Çünkü normali kabulde olmayanın sadece beyhude arayışı ya da normaline kıymet vermeyenlerin, değer vermeyenlerin biraz farklı arayışları gibi bana yansıyor. Daha doğrusu öyle değerlendirmek istiyorum. Çünkü normalliğin hiç bu kadar aşağılandığı bir devri ben daha önce şahit olmadım. Yani normal olmak niye kötü olsun? Olduğunuz gibi olmak, olduğunuz hali kabule geçmek niye bu kadar kötü olsun? Hiç düşündünüz mü? Hiç sordunuz mu? Niye normallik bu kadar aşağılanmak durumu? Mükemmel olmalısın, harika olmalısın, şöyle olmalısın, böyle olmalısın. Bir mükemmellik dayatması yürüdü gidiyor değerli dostlar. Herkesin bir mükemmel olmaya savaşı, yarışı bir şeyleri var. Bir dayatma var. Mükemmel olmalısın, harika olmalısın, potansiyelini aşmalısın. Aslında bunun işte böyle olmadığını görmek gerekiyor. Çünkü bu modern dünyanın insana bir illüzyonu, bir dayatması. Diyor ki sen daha mükemmel olmalısın. Çünkü niye?
mükemmel koşullarda, mükemmel şeylere sahip olmalısın, daha lükste yaşamalısın, daha şatafatlı yaşamalısın. Sürekli bir iyi olma hali, yani sürekli bir mutluluk hali pohpohlanıyor. Hayat hiç de öyle değil değerli dostlar. Sürekli mutlu olduğunuz bir hayatla sürekli mutsuz olduğunuz bir hayat arasında kesinlikle fark yok. Çünkü her ikisinde de dengeyi bozuyorsunuz değerli dostlar. Yani mükemmel olacağım derken zaten yaşamış olduklarınız, o sıkıntılar, o problemler, uyguladığınız stres ya da o karmaşa, o çabalama haline bir baktığınız zaman aslında bunun size dışarıdan empoze edildiğini, modern dünyanın sen mükemmel olmalısın, sen harika olmalısın gibi bir takım söylemlerle sizi aslında olduğunuz normalinizde, huzurlu halinizde, normal halinizde sizi daha çok yıpratması, daha çok sorunlarına neden olması, daha çok strese neden olması, bu sayede de bu modernizmin getirmiş olduğu durumlardan kaynaklı, işte o metalardan kaynaklı da bu tarz materyallerin sizlere pazarlanması söz konusu oluyor. Mükemmel olmalısın, potansiyelin üzerinde olmalısın, harika olmalısın diye insanların arka planda, bilinç altında oturtturulan husus şu: bir yetersizlik hissiyatı. Diyor ki sen yetersizsin, şöyle olmalısın, böyle olmalısın. Sana yetersiz dedikçe sana pazarlayacağı ürünler, pazarlayacağı kültür, pazarlayacağı ne bileyim işte iyi yaşama pratikleri de bir taraftan artıyor. Aslında mükelleşmeye çalışırken insan yeterince iyi olduğunu görmeyi tamamen unutuyor maalesef. Sahte mutluluklar, filtrelenmiş hayatlar, gezmeler, tozmalar, eğlenceler, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi bir mecra var. Sosyal medya. Hepimiz iyi kötü kullanıyoruz. Hatta bu yayını da onlar aracılığıyla yapıyorum. Tabii kullanmayalım demiyorum. Fakat faydamıza olacak şekilde kullanalım diye söylüyorum. Çünkü orada da bize pazarlanan bir hayat var. Bak bu ne kadar mutlu, bunları yapıyor. Bak bu dünyayı geziyor. Bak bu harika. Öyle insanlar var ki evet, o size mükemmel diye pazarladıkları hayatı yaşıyorlar. Doğru. Fakat o kadar tatminsizler ki, o kadar o hayattan ya da o durumdan o kadar uzaklar ki ne yapıyorlar biliyor musunuz değerli dostlar? Paylaşmak zorunda kalıyorlar. Beni görün çığlıkları, beni beğenin çığlıkları, beni anlayın çığlıkları gibi bir takım çığlıklar bunlar aslında görebilen için. Öbür türlü baktığınızda da ya ne kadar süper hayat yaşıyor, işte yatlarda, partilerde, gezmelerde, tatillerde, ne bileyim yeni araba almış, işte eşine şunu almış, bunu hediye etmiş, şurada tatil yapıyor, burada doğada bulunuyor gibi örnekler karşımıza çıkıyor. Aslında sosyal medya hani çok mükemmel olmalıyız anlayışıyla bu bize empoze edilen yetersizlik duygusu var ya, bilinçaltımızda böyle sen yetersizsin ve mükemmel olmalısın diyen o mesaj var ya, o sosyal medyayla da örneklerle de iyice pekiştiriliyor. Sonra diyor ki Ayşe'nin var da benim niye yok? İşte Ahmet'in var da benim niye yok? Ya da o yapabiliyor da ben neden yapamıyorum? Ben de yapmalıyım deyip bir hengamenin içerisine sokuyor sizi. O telaş, o kavga, o hırs, birbirine nispet edilme hali içerisinde büyük bir mutsuzluk tablosu oluşmaya başlıyor. Sonra mükemmel diye yola çıktığınız hayatlardan ortaya kocaman bir sorunlar yumağı ya da problemlerle dolu bir hayat çıkıyor. Özdemir Asaf diyor ki insan bir kez yaralanmışsa hayata 40 yerinden birden bakar. Yani aslında bize ne demek istiyor biliyor musunuz? Eğer bir sorun görüyorsan, bir problem görüyorsan 40 farklı pencereden git ona bir bak, bir göz at. Yani oradaki farklı olanı görmeye çalış. Mükemmel olmaya çalış demiyor. Bir problem yaşadıysan 40 farklı yerden o probleme bir daha bak. Belki sen problem dersin, o nimettir. Sen problem dersin, o fırsattır. Sen problem dersin, o koruyucudur. Ne isimlendirirsen bir farklı pencerede onu daha farklı görme durumun olabilir. O yüzden
Oraya da dikkat etmekte fayda var. Ayrıca hani bu bedellerle kalsa iyi, aşırı mükemmeliyetçi olanların bir tükenmişlik sendromu yaşadığı biliniyor. Yani bir süre sonra birçok şeyi yapıyor ve artık tükenmiş bir halde hissediyor kendini. Onun için yapılabilecekler, hayattan tad alma vesaire gibi hepsi bir tarafta kalıyor. Artık tükeniyor, bir şey yapmaya mecali kalmıyor, harekete mecali kalmıyor, ne bileyim çalışmaya, bir şeyler elde etmeye, yani ne kadar hedefleri de varsa onlardan da vazgeçiyor bir anlamda ve o tükenmişlik hissiyatı içerisinde daha sonra da farklı sonuçlar olabiliyor. Sadece onunla kalsa iyi. Bir de büyük bir depresyon bekliyor insanları. Çünkü aşırı derecede o strese maruz kaldığı zaman o mücadelenin stresine, o rekabetin stresine ne oluyor? Bu sefer depresyona başlıyor. Tabii bunun da ileri seviyeleri Allah korusun kendine zarar vermeye kadar gidebiliyor. Peki istediğimiz gerçekten bu mu? Kendimize zarar vermek mi istiyoruz? Mükemmellikten anlamamız gereken bu mu? Yeterince iyi olmak niye bizi tatmin etmesin diye sormak gerekiyor. Cemal Süreyya bir şiirinde diyor ki, üstü kalsın biraz da kendim için yaşarım. Evet değerli dostlar, aslında biraz da kendimiz için yaşamanın vakti geldi. Başkalarına benzemeden, başkalarına dönüşmek istemeden, mükemmellik arayışında olmadan kendimiz için yaşama vaktimiz geldi. Hatalarımız kabul etmek için var. Hata yapan insanlarız. Hepimizin hataları var. Hiç mükemmel kimse gördünüz mü etrafınızda? Mükemmel olduğunu iddia eden ya da gerçekten gözlemlediğinizde her şeyle dört dörtlük etrafınızda kimseyi gördünüz mü? Ben görmedim. Gören olduğunu da düşünmüyorum değerli dostlar. Çünkü bazen normal olmak, hata yapabilme lüksüne sahip olmak, hatalar yapmak, bu hatalarla yüzleşmek, kendi halini kabule geçmek o kadar kıymetli ki değerli dostlar, o kadar önemli ki bunları lütfen göz ardı etmeyin. Çünkü sizin mükemmel diye aradığınız bir hayatta sizin için bir problem, bir sorun, bir huzursuzluk, bir umutsuzluk hali, bir yetersizlik hali mevcut olabilir. O yüzden birazcık daha kendi normalinizin kıymetini bilmeye çağırıyorum sizi. Normal olmak kıymetli, değerli, önemli bir husus. Çünkü normal olabildiğin ölçüde sensindir. Onun dışında sadece öykünmeye çalıştıklarına benzeyen ve kendini bulamamış bir benlikten başka bir şey olmuyorsun maalesef. Elbette mükemmel olmayacağız da hiç mi bir şey yapmayacağız? Bırakacağız mı her şeyi? Her şeyi kendi haline bırakacağız. Normaliz diye. Gidecek mi? Hayır. Özgün olmaya çalışacağız. Neden özgün olmaya çalışacağız? Çünkü bu dünyada bizden bir tane var. Daha önce de gelmedi, daha sonra da gelmeyecek. Dolayısıyla biz kendi merkezimizde sadece bize özel olanla, özgün olma haliyle buluşacağız. Çünkü ne kadar özgün olursak, ne kadar kendimize az, nevi şahsına münhasır derler eskiler. Yani kendine has, şahsına has, özel ve ayrıcalıklı, özgün olursak bu sefer değerli dostlar mükemmellik arayışına da ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü özgün olmak, kendin olmak insana yeterince huzur, sağlık, mutluluk ve tatmin verecek. Bir yetersizliği de sona erdirir, depresyonu da sona erdirir, mutsuzluğa da bir set koyar. Yani değerli dostlar, dolayısıyla özgün olmak, kendin olmak, olduğun gibi olmak ve olduğum gibi olduğun hali çeşitlendirmek, bereketlendirmek, o halden çiçek açmak çok kıymetli. Bunu da lütfen dikkate alın. Peki ne yapmanız gerekiyor hiç düşündünüz mü? Şöyle öneriler verebiliriz belki. Öncelikle kendini tanıma pratikleri. Ben neyim? Nasıl bir insanım? Oturun yazın. Yani siz içeriden kendinizi nasıl görüyorsunuz? Dışarıyla tamamen irtibatınızı keserek tamamen sizi siz olarak bir tanımlayın bakalım. Kendinizi öncelikle kendinizi tanıyın. Sonra ne yapabilirsiniz? Bir sosyal medyaya ara verebilirsiniz. Sosyal medya diyeti başlatabilirsiniz. Ya da sosyal medya kullanımında bir bilinç geliştirebilirsiniz. Mesela öykünme halinden, mesela ona benzeme halinden,
onun istediklerini ya da sahip olduklarını isteme halinden özgürleşebilirsiniz. Bu birinci aşama olarak, öneri olarak yer alıyor listemizde. Yani ne yapacağız? Sosyal medya ile ilgili bir detoks süreci başlatacağız. Daha sonrasında ise sahip olduğumuz ufak şeylerden mutluluk duyacağız. Mutluluk hissedeceğiz. Yani sahip olduğumuza bir nevi teşekkür edeceğiz. Verene teşekkür edeceğiz, şükredeceğiz. Artık teşekkür etme biçiminiz ya da şükran duyma biçiminiz her nasılsa sahip olduklarınıza büyük küçük demeden onlara teşekkür edeceğiz. Elbette bir rekabette olacağız, elbette bir yarışta olacağız. Fakat bir başkasıyla değil, kendimizle. Yani dündeki kendimizle rekabet edeceğiz. Kendi kendimizi aşmaya, kendi kendimizi geliştirmeye, kendi kendimizi geçmeye çalışacağız. Evet, bu bize bir yol aldıracak. Fakat bu bizi başkalarına benzetmeyecek. Tamamen özgün bir hale sokacak. Kendimize has, kendi yolunda ilerleyen ve kendi yolunu açan bir kişiliğe ya da karaktere bürünecek. Ne diyordu Nazım Hikmet? Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine. Evet, özgün olarak yaşamak mı yoksa mükemmelleşmeye çalışmak mı? Kararı size bırakıyorum. Kendi normalinize de sahip çıkın diyorum. Ben Hakan Göksel. Yeniden Bul Kendini YouTube sayfamda bugün normalliğe övgüden bahsettik. Mükemmellik arayışının arka planında neler olduğuna değindik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınızla tavsiye etmeyi hatırlayın diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir konuda görüşmek dileğiyle kendi normalinize sahip çıkın.